Bugün de arkadaşım Onur'la birlikte Süleymaniye'deyiz. Hem tarihi yerleri gezeceğiz, köfteciye gitmeyi planlıyoruz ve hayatımda hiç ben boza içmemiştim. Boza denemeyi düşünüyorum. O zaman ilk durak Süleymaniye'den başlayalım. Süleymaniye Camii'nin kapısının içinden içeri adım attığınız anda sizi saran o huzur duygusu tarif edilemez kesinlikle. İçerideki sadelik ve zarafet kelimelerden çok daha fazlasını anlatıyor. Yüksek kubbe, zarif hat yazıları, taş işçiliği ve ahşap detaylar, her şey tam bir denge içerisinde. Mimar Sinan burada sadece bir cami değil, adeta bir manevi denge merkezi inşa etmiş. Yani etkilenmemek imkansız. Islak gibi geldi. Değil de olabilir. Rengi şey olmuş. Güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Beni tanıdın mı beni? Araştırdın mı YouTube'da Adam GF olarak? Henüz araştırma fırsatım olmadı ama mutlaka bakacağım. Yavrucuğum niye merak fırsatın ettim. olmadı? Sen bir yapay zeka değil misin? Senin zamana ihtiyacın yok ki. Kapattım. Hemen arkadaşım esir alıyor ya. Arkadaşım ama. Camiden çıktığınızda geniş bir avlu karşılıyor sizi. Taş sütunlarla çevrili revaklar ve oradaki şadırvan sessizliğin içinde ayrı bir ahenk sunuyor. Bu avlu geçmişte olduğu gibi bugün de insanların bir araya gelip nefes aldığı bir alan. Hem sade hem de görkemli. İstanbul'un kalbinde böyle bir avlunun olması şehrin ruhunu anlatıyor. Aynı zamanda yerde göreceksiniz, fark etmişsinizdir büyük ihtimalle. Mor sütunlarda da aynı şekilde mor mermer kullanılmış. Neden mor mermer kullanılmış? Bununla alakalı bilgisi olan da yorumlara yazsın. Avlunun arka tarafına yürüdüğünüzde Osmanlı'nın en kudretli padişahlarından biriyle karşılaşırsınız. Zaten camiye de ismini vermiş, camiyi yaptıran padişah Kanuni Sultan Süleyman. Türbesi sade ama zarif, mimarisindeki denge onun adalet anlayışını ve devlet vizyonunu yansıtıyor sanki. Giriş kapısının üzerinde kutsal bir parça var, Hacer-ül Esved taşı. Bu taş Kabe'den getirilmiş ve burada dualarla kutsanmıştır. Bu kutsal taştan 3 tane daha İstanbul'da bulunmakta. Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde ve bu bilgiden sonra büyük ihtimalle bir sonraki durağım Sokullu Mehmet Paşa Camisi olacak. Kuşlar ve kediler şey olmasın diye. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin hemen yanında ise Osmanlı tarihinin en tartışmalı ama bir o kadar da etkileyici kadın figürü olan Hürrem Sultan'ın türbesi yer alıyor. Roxalana ismiyle doğmuş Hürrem Sultan. Tarihte öyle yazıyor. Türbesi onun gücünü, zekasını ve saray üzerindeki etkisini sembolize ediyor. İçerideki işlemeler, çiniler ve yazılar dönemin sanatsal zarafetini yansıtıyor. Ve çok cana turistin de gelip ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi burası.
Arkadaşlar meşhur köfteciye geldik Vefa'da. Tam da öğlen saatinde geldik. İnşallah çok kalabalık değildir. Yine saçım başım darmadağın ya. Evet, İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün methettikleri köftecide köftelerimizi yedik. Menü sadeydi. Köfte, piyaz, ayran. Tam da bu sadelikte İstanbul'un değişik tatlarından bir tanesi. Köfteler içi sulu, dışı hafif çıtır. Yanında gelen piyaz ise tam böyle anne eli değmiş gibiydi. Ama köfte tadı olarak baktığınızda farklı farklı köfteler yiyen birisi olarak söylüyorum. Öyle wow işte gerçek köfte bu dedirtecek bir lezzet değil açık konuşmak gerekirse. Puanlamaya da gelirsek yani 10 üzerinden puan verecek olursak da ben 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Onur da yaklaşık 7,5 gibi puanlama verdi. Çünkü daha iyi köftelerde yemiştik. Evet, yemeği de yedik. Eritme saati. Eritme saati şu anda. Hemen Bozacı'da böyle köşede bir yerde olacaktı burada. Vefa Sultan'la birlikte. Önce türbeye gidelim bence. Eskiden yol buradaymış. Şimdi şu hale bak. Ne kadar şey olmuş. Yol nereden nereye gelmiş. Mesafeye bak. Vefa Bozacısı'na geldim ama önce bir Vefa Sultan Türbesi'ne gideceğim. Oradan dönüşte bir boza içmeyi planlıyorum. Hem köfteyi yedik, biraz köfteyi eritelim hem de türbe ziyaretini çok merak ediyorum çünkü Vefa Sultan'ın türbesini. Ondan sonra da dönüşte bir boza bakalım, ilk defa ben de deneyeceğim bozayı. İstanbul'un kalabalığından birkaç adım uzaklaşıp Vefa semtine geldiğinizde zaman sanki biraz daha yavaşlar ve karşımıza manevi bir ağırlığı olan sade ama etkileyici bir yapı çıkar. Ebul Vefa Hazretleri Türbesi. Asıl adı Şeyh Şemseddin Muhammed bin Hamza olan Ebul Vefa 15. yüzyılda yaşamış büyük bir alim, sufi ve gönül eridir. Fatih Sultan Mehmet'in büyük saygı duyduğu bu zat İstanbul'un fethinden sonra buraya yerleşmiş ve halkı ilimle hikmetle aydınlatmıştır. Türbenin içine girdiğinizde çok manevi bir duyguyla karşılaşıyorsunuz. Bunu anlatmak gerçekten zor. Gelip türbeye girip bunu yaşamanız gerekiyor. O yüzden türbeyi çok da çekip bu anı farklı algılamanızı istemiyorum. Evet, gelip görmeyi istediğim bir yerdi. Ama içini çekmedim. Çünkü gelip içini kendiniz görmelisiniz. Gerçekten çok etkilendim yani. Hemen türbenin yanında da cami var. Cami 1990'lı yıllarda tekrar bir elden geçmiş, yenilenmiş ve bir takım onarımlardan geçerek günümüze kadar ulaşmış. Şimdi türbeden çıkıp hemen yol üzerindeki Vefa Bozacısı'na gidiyoruz. Ki şu ana kadar döne büyüme İstanbulluyum. Boza hiç içmedim. Bunu da itiraf ediyorum. İlk defa boza deneyimleyeceğim. Bakalım gerçekten anlattıkları kadar var mı? Ayrıca boza normalde biliyorsunuz kış içeceği ama ben ilk defa yazın deneyeceğim. Bu da bir enteresan olacak benim için. Çok merak ediyorum nasıl bir tatla karşılaşacağım. Hadi hep beraber Vefa Bozacısı'na doğru ilerleyelim. Evet, geldik. Meşhur Vefa Bozacısı. Selamünaleyküm. Evet, boza içelim. 4 tane boza var. 1876'dan beri aynı yerde duran bir lezzet durağı. Gerçekten
Ben şu anda şaşırmış vaziyetteyim. Vefa Bozacısı. Kapısından içeri girdiğiniz anda tarih sizi karşılıyor. Ahşap tezgah, eski fayanslar ve duvardaki siyah beyaz fotoğraflar. Burada içilen boza sadece bir içecek değil, soğuk kış akşamlarının, aile sohbetlerinin, eski İstanbul gecelerinin bir sembolü. Tabii dediğim gibi kış aylarından bahsediyoruz ama biz yazın geldik. Boza tarçınla birlikte sunuluyor ama bunun üzerine leblebi koyduğunuzda daha lezzetli olduğu söylediler. Ama leblebiyi de karşı taraftaki büfelerden almanız gerekiyor. Çünkü Vefa Bozacısı'nda leblebi satılmıyor. Bu da bana çok enteresan geldi. Yani sadece kendileri değil, etraftaki diğer esnafların da para kazanmasına fayda sağlıyorlar. Aşure gibi geldi bana. İlk defa test etmeme rağmen gerçekten tadı hoşuma gitti. Böyle bir tatla karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum. Sanki böyle biraz mayhoş, aşure tadı gibi geldi bana. Gerçekten ben bu tarz tatları sevdiğim için de hoşuma gitti. Ve en dikkat çeken detay da Atatürk'ün 1937'de burayı ziyaret ettiğini gösteren cam fanustaki bardak. Daha öncesinde internet üzerinde görmüştüm ama gelip burada birebir görmek çok daha farklı bir hissiyat veriyor insana. Evet arkadaşlar, kesinlikle ön yargılarıma karşı bu kadar iyi bir lezzet beklemiyordum. Bunca senedir neden boza denememişim? Şimdi kendi kendime soruyorum. Mükemmel. Çıktıktan sonra yol üzerinde kuruluşu 1872 yılına, yani Osmanlı'nın son dönemlerine dayanan çok köklü bir okul, Vefa Lisesi ile karşılaşıyorsunuz. Bu kadar yakın olduklarını ben de bilmiyordum. Farklı yerlerde olduklarını düşünüyordum. Gerçekten çok etkileyici, yani burada tarihe dokunuyorsunuz. Bu da buraya geldiğinizde sizi etkileyen şeylerin en başında karşınıza çıkıyor. Bu arada çok yorgun, argın çıktım bugün bu yolculuğa. Çünkü sabaha kadar hastanedeydim. Yeğenimin çocuğu ateşlendi, uykusuzdum. O yüzden çok da böyle enerjik olmamış olabilirim. Şu yerde çok beğendim. Kafeyi bir dahaki sefere buraya gelmeyi planlıyorum. İşte böyle güzel bir gün geçirdik diye ümit ediyorum. Vefa Sultan'a geldik. Köfte yedik. Vefa'da boza içtik ki bozaya karşı ön yargılarım vardı. Vefa Lisesi'nde gördük. Daha ne olsun. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Ne kadar çok izlerseniz o kadar çabuk mikrofon alabileyim. Hadi hoşçakalın.